Aspendos Antik Tiyatrosu. Aspendos Antik Kenti, Türkiye'nin Antalya ilinin Serik ilçesinde yer almaktadır. Kent, M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından bölgenin en büyük nehirlerinden Köprüçay yakınlarındaki tepe düzlüğünde kurulmuştur. Kent, M.Ö. 5. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Perslerin hakimiyetindeyken, M.Ö. 467 yılında Yunanlılar ile Persler arasındaki Eğirmedon Savaşı'nda Yunanlılara geçti. Daha sonra ise kent sırasıyla Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu, Osmanlı ve son olarak modern dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlandı. Kent, bölgede kendi adına madeni para bastıran ilk şehirlerden biri olması açısından önemlidir. Kentin buluntuları arasında stadyum, agora, kilise, hamam, su kemeri bulunsa da en meşhuru tiyatrodur. Anadolu'da günümüze kadar en iyi korunarak gelmiş Roma tiyatrosudur. Milattan sonra 140 yıllarında İmparator Antonius Pius döneminde yapımına başlanan tiyatro, 164 yılında İmparator Marcus Aurelius döneminde tamamlanmıştır. Tiyatro, bölgenin yerel tanrılarına ve imparatorlara adanmıştır. Yaklaşık 12.000 kişilik olan tiyatronun mimarı, Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon'dur. Tiyatronun bir bölümü yamaca yaslanmıştır. Dans gösterileri ve koronun bulunduğu bölüm olan orkestranın tabanı, taş döşemeli ve yarım daire biçimindedir. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun sahne binası 3 katlıdır. Bu yapı, Roma mimarisinin tipik özelliklerini taşır ve antik tiyatroların genel tasarımına uygun olarak inşa edilmiştir. Sahne binası, oyunların ve diğer performansların sergilendiği bölümü içerir ve genellikle tiyatronun en gösterişli ve süslü kısmıdır. Buradaki süsleri, sütunlar, nişler, heykeller ve zengin mimari bezemeler oluşturmaktadır. Sahne binasına, sanatçıların girişi için 5 adet kapı yapılmıştır. Tiyatronun oturma basamakları 2 kattan oluşmaktadır. Bu 2 kat, bir yürüme yoluyla ayrılır. Alt ve üst oturma basamaklarında 20'şer olmak üzere toplam 40 oturma basamağı sırası bulunmaktadır. Oturma basamaklarının üzerinde sütun ve kemerlerden oluşan tonozlu bir galeri vardır. Ayrıca tiyatroya parados denilen yanlardaki tonozlardan girilmektedir. Kazısı ve restoresi tamamlanan Aspendos Tiyatrosu'nda günümüzde konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tiyatro bu denli iyi korunmuş olması, Selçuklu döneminde bazı eklemelerle saray olarak kullanılmasının yanı sıra, sahne binası ve oturma basamaklarının bir bütün olarak tasarlanmasına borçludur. Bir de tiyatronun yapımı ile ilgili oldukça ilginç bir efsane vardır. Bir zamanlar, Aspendos kralının çok güzel bir kızı varmış. Herkes bu kızla evlenmek istiyormuş. Taleplerden yorulan kral, halkına, kim kentimizi için en faydalı şeyi yaparsa kızımı ona vereceğim diye seslenir. Yapılan elemelerden sonra, sadece 2 mimar kalır ve bunlardan biri su kemerlerini yapmıştır. Diğeri ise, tiyatronun mimarı Zenon'dur. Her iki yapıyı da inceleyen kral, su kemerlerini yapan mimarı seçer. Çünkü su kemerleri, kilometrelerce uzaktan geliyordu ve onlarca yolları geçip bütün şehrin su ihtiyacını karşılıyordu. Fakat kralın kızı, babasının tekrar tiyatroyu incelemesini ister. Baba kız tiyatronun en üst kısımlarında gezerken, durumdan habersiz şekilde Zenon'u, sahneden kendi kendine, kralın kızı benim olmalı diye fısıldar. Bu küçük fısıldamayı, tiyatronun en uzak kısmından duyunca kral, tiyatronun akustiğinden çok etkilenir ve fikrini değiştirerek kızını Zenon'a verir. Çiftin düğünleri de tiyatroda yapıldığı söylenir.